Kanalıma hoş geldin. Bugün sana hayatın gizli dilinden bahsedeceğim. Bazen bir şarkı denk gelir, tam içinden geçen duyguyla. Bazen hiç aklında olmayan biri, tam da onu düşündüğün anda seni arar. Bir cümle duyarsın, sanki biri içinden geçenleri seslendirmiş gibi. O an durup düşünürsün. Bu bir tesadüf müydü, yoksa bana bir şey mi anlatmak istiyordu evren? Aslında tesadüf kelimesi bizim bilmediğimiz bir düzenin içinde küçük bir perde gibidir. Perdeyi araladığında arkada mükemmel bir senaryo çalışıyordur. Ama biz o senaryonun içinde sadece bir sahneyiz. Carl Jung bu durumu senkronisite olarak tanımladı. Yani anlamlı rastlantılar. Bir olayın dış dünyada rastgele gibi görünmesine rağmen içsel dünyamızla derin bir bağlantısı olması. Jung'a göre bu rastlantılar evrenin bizimle kurduğu sembolik iletişim biçimidir. Yani evrenin dili. Ve işte burada asıl soru başlıyor. Evren bizimle konuşuyor mu? Eğer konuşuyorsa hangi dili kullanır? Cevap şu olabilir. Evren kelimelerle değil, olaylarla konuşur. Ve bazen bu olaylar o kadar küçük bir an içinde gerçekleşir ki farkına bile varamayız. Bilim, bilinç ve görünmeyen bağlantılar. Modern bilim, özellikle kuantum fiziği, artık rastlantının mutlak olmadığını söylüyor. Kuantum dünyasında parçacıklar birbirine görünmez şekilde bağlı kalıyor. Birine dokunduğunda diğeri evrenin öbür ucunda bile titreşiyor. Bu duruma kuantum dolanıklığı deniyor. Ve belki de bu evrensel titreşimlerin aynısı. Bizim hayatlarımızda küçük yankılar yaratıyor. Bir şeyi yoğun şekilde düşündüğünde ona benzer olayların seni bulması bundan olabilir. Çünkü düşünce sadece zihinsel bir eylem değildir. Enerjetik bir dalgadır. Tıpkı bir frekans gibi. Uzaya yayılır ve benzer frekansları kendine çeker. Tasavvufta buna tecelli denir. Yani Allah'ın isimlerinin alemde görünüşü. Her şey bir ismin yansımasıdır. Senin başına gelen her olay sana bir şey hatırlatmak, öğretmek ya da dönüştürmek için tecelli eder. Tesadüf değil, tezahürdür. Belki sen şans eseri tanıştığını düşündüğün o insanla aslında yıllar öncesinden ruhsal bir sözleşme yaptın. Belki bir olay seni kırmak için değil, yönünü değiştirmek için yaşandı. Ama bunu ancak kalbin sessizliğinde duyarsın. Ruhun navigasyonu. Ruh bu dünyaya gelirken bir rota belirler. Ama o rotayı unutur. İşte bu yüzden tesadüfler yol tabelaları gibidir. Sen yönünü şaşırdığında evren karşına küçük bir işaret çıkarır. Bir rüya, bir kelime, bir kitap kapağı, bir anlık buluşma. Bunların hepsi ruh navigasyonunun sesidir. Bir derviş şöyle der: yolunu kaybettiğini sandığında aslında seni bulan Allah'tır. Bazen gecikmiş gibi gelir her şey ama aslında hiçbir şey geç değildir. Sadece senin ruhunun olgunlaşması gerekiyordur. Çünkü evren seni cezalandırmaz. Seni zamanla hizalar. Farkındalığın kapısı. Bir şeyi tesadüf zannettiğin sürece onun anlamını kaçırırsın. Ama neden bu oldu yerine bana ne anlatıyor olabilir diye sorduğunda kapı açılır. Ve işte o an farkındalık başlar. Rumi der ki, dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum. Her tesadüf seni içe döndürmek içindir. Belki dış dünyada aradığın cevabı
senin içinde gizlenmiş bir parça biliyordur. Evrenin tüm düzeni senin farkındalığını büyütmek üzerine kuruludur. Bir şeyi fark ettiğinde artık o tesadüf olmaktan çıkar. Bir mesaj olur. Ve sen mesajı almayı öğrenirsen artık evren seninle açık bir diyalog kurmaya başlar. Kuantum bilinç ve ruhsal senkronizasyon. Bilim insanları uzun yıllar bilinci beynin ürünü sandı. Ama bilim insanları bilincin kuantum düzeyinde işlediğini savundu. Yani zihin sadece sinir hücrelerinden ibaret değil. Bilinç evrenin dokusuna işlenmiş bir enerji alanı olabilir. Eğer bu doğruysa düşüncelerimiz sadece içimizde değil, evrende yankılanıyor demektir. Ve bu yankı bize geri dönüyor. Sen bir düşünceyi hisle beslediğinde o titreşim bir dalga gibi yayılıyor ve sonra görünüşte tesadüf olan bir olayla sana geri dönüyor. Carl Jung'un senkroniste dediği şey aslında bu. Zihinle evren arasında görünmeyen bir rezonans. Senin iç dünyanla dış dünyanın eş zamanlı bir dansı. Senin iç dünyanla dış dünyanın eş zamanlı bir dansı. Rumi bunu 1000 yıl önce başka bir dille söylemişti. Sen ne ararsan o da seni arar. Belki de o an karşılaştığın kişi sadece bir insan değil, senin zihninde bir yankıydı. Ve o yankı seninle aynı frekansta titreştiği için yoluna çıktı. İlahi zaman ve geciken mesajlar. Peki neden bazı şeyler hemen olur da bazıları yıllar sonra gerçekleşir? Belki de cevabı zamanın doğasında gizli. Tasavvufta ilahi zaman kavramı vardır. Bizim ölçtüğümüz zamana zaman derler ama Allah'ın zamanı başka bir boyuttur. Senin için gecikmiş görünen şey aslında ruhun zamanında tam vaktindedir. Evrenin dili sabırsız değildir. Çünkü her şeyin bir olgunlaşma süresi vardır. Bir tohum toprağa düşer, sen toprakta bir şey olmadığını sanırsın. Ama orada hayat sessizce büyür. Birdenbire değil, hazır olduğunda filiz verir. İsteklerin de böyledir. Sen istersin, dua edersin, hayal kurarsın. Ama ruhun henüz o isteği taşıyacak olgunlukta değildir. İşte bu yüzden bazı dilekler hemen olur, bazıları olmaz. Evren hiçbir isteği reddetmez. Sadece henüz zamanı değil der. Sabreden sırrı duyar demiş İbn Arabi. Çünkü sabır zamanı açan bir anahtardır ve bazen senin için en büyük lütuf hemen olmamasıdır. Tesadüflerin arkasındaki ruhsal rehberlik. Tasavvufta bir kavram vardır. Rehberlik, hidayet. Ruh karanlıkta yürürken bazen farkında olmadan bir rehber tarafından yönlendirilir. Bir rüya, bir cümle, bir anı. Hepsi birer rehberdir ama maskelidir. Bir gün yolda yürürken bir kitapçıya girersin ve orada karşına çıkan kitap seni bambaşka bir farkındalığa götürür. O kitap senin rehberindir. Ama o an sen sadece canım oraya girmek istedi sanırsın. Evren sana işaretleri verir. Ama o işaretleri okuyabilmek için kalbin açık olmalıdır. Eğer zihninle değil, sezginle dinlersen, evrenin sana sürekli fısıldadığını fark edersin. İbn Arabi der ki, evrenin her zerresi konuşur. Yeter ki sen duymayı öğren. Yani hiçbir şey sessiz değildir. Sadece biz dikkat etmeyiz.
Modern insan ve ruhsal körlük. Modern çağın en büyük hastalığı aşırı gürültü. Telefonlar, ekranlar, bildirimler, bitmeyen bilgi akışı. Zihnimiz sürekli meşgul. Ama işte tam bu yüzden evrenin ince seslerini duyamıyoruz. Bir tesadüf seni bulur ama sen fark etmezsin. Çünkü zihnin bir sonraki planla meşguldür. Oysa farkındalık sessizlikte büyür. Sessiz kaldığında küçük olayların arkasındaki büyük anlamı duyabilirsin. Stoacılar der ki, kontrol edemediğin şeyleri bırak. Kontrol edebileceğin tek şey kendi bilincindir. Yani dış dünyayı anlamlandırmaya çalışırken önce iç dünyanı sakinleştir. Çünkü dışarıda gördüğün her şey içindeki halin yansımasıdır. Eğer iç dünyanda karmaşa varsa dışarıdaki mesajlar da karışık görünür. Ama iç dünyan dinginse dışarıda olan her şey yerli yerine oturur. Ruhun öğrenme döngüsü. Ruh aynı dersi farklı yüzlerle öğretir. Bir kişiden öğrenmezsen benzer biri gelir. Bir olaydan anlamazsan başka bir olayla tekrar karşına çıkar. Bu yüzden bazı tesadüfler tekrar eden desenler gibidir. Aslında bu ruhunun seni büyütme yöntemidir. Evren aynı türde olayları sana boşuna göndermez. Her tekrar bir farkındalık fırsatıdır. Fark ettiğinde döngü kırılır. Fark etmezsen yeniden başlar. Bir ders öğrenilene kadar aynı sahne yeniden oynanır. Bu evrensel yasadır ve ruh tekrarla hatırlamayı öğrenir. Tesadüflerin diliyle evrenin konuşması. Peki tüm bunlardan sonra şunu soralım. Tesadüfler gerçekten mesaj mı? Yoksa bizim anlam arayışımız mı? Aslında ikisi de. Evren seninle sürekli konuşur ama bu konuşmayı fark eden sadece bilinçli bir göz olabilir. Tesadüf evrenin sembolik dilidir. Bir rüya gibi yorum ister. Bir olay yaşarsın ve anlamlandıramazsın. Ama haftalar sonra o olayın seni bir yere yönlendirdiğini fark edersin. İşte o an anlarsın. Her şey bir zincirdi. Ve sen zincirin son halkasına geldiğinde geriye dönüp bakarsın ve dersin ki hiçbir şey boşuna olmamış. Bu anlayış farkındalığın doruk noktasıdır. Çünkü artık rastlantı yoktur. Sadece düzenin inceliği vardır. Tesadüfler seni nereye götürüyor? Evrenin dilini çözmek, onunla işbirliği yapmaktır. Tesadüfleri kovalamak değil, onları okumayı öğrenmektir. Bazen bir kayıp, bir kazançtır. Bazen bir ayrılık seni kaderine hazırlar. Bazen de sadece bir tesadüf değil, bir hatırlatmadır. Unutma, evren sana dışarıdan değil, içeriden konuşur. Seninle senin üzerinden konuşur. Bir düşünceyle, bir kalp atışıyla, bir sessizlikle. Belki bugün bu videoyu dinlemen bile bir tesadüf değildir. Belki bu sözler senin kalbinde çoktan bekleyen bir cevabı uyandırmak içindir. Kendini zorlamadan, sadece farkında olarak yaşa. Evrenin işaretlerini okumak için çaba değil, huzur gerekir. Çünkü sen huzurluyken evrenin sesi en net o zaman duyulur. Ve eğer bu sözler kalbine dokunduysa, belki bu da küçük bir senkronisteydi. Ruhunun duyması gereken zamanda bu kelimelere denk geldin. Benimle bu farkındalık yolculuğuna çıktığın için teşekkür ederim. Birlikte evrenin dilini anlamayı öğreniyoruz.
Kanalıma abone olmayı ve bu yolculuğu paylaşmayı unutma lütfen. Sevgiyle kalın.